Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz öncelikle. Bu videoda altın ve gümüşe bakacağız. Onların grafiklerini inceleyeceğiz. Hemen şöyle bir uyarımızı yapalım. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir, kendi düşüncelerimizdir diyelim. Peki bu uyarı yaptıktan sonra incelemeye başlayalım. Şimdi altına aylık bazda bakıyoruz. Hemen klasik şuradan bir çizgi çekersek şöyle bir doğru olur mu? Olmaz tabii ki. Böyle bir çizgi olmaz. Çünkü bu dönem 1980'ler. İşte burası 2000, burası 2023. Arada birçok yıl var ve aradaki zaman, dönem, şartları asla bir değil. O yüzden böyle bir çizgi çekilmesi de uygun değil. Ben doğru bulmam. En yakın ne yapabiliriz? Destek dirençleri çalıştırabiliriz. Bu şekilde ne yapacağız? Yorumlamaya çalışacağız. İncelemeye çalışacağız. Peki şimdi aylık bazda büyük zaman diliminde bakacağım altına. Altın yatırımcısı uzun zamandır sıkıntı çekiyor. Neden? Çünkü sürekli düşüyordu. 2, 4, 6, 7 ay boyunca neredeyse bir yıla yakın, hatta şunu da sayarsak 8-9 ay şöyle bir düşüş oldu. Ama dikkat etmeleri gereken nokta şurası, bakın. Bu düşüş ne de hacimsiz bir düşüş. Yani bir baskıydı burası. Baskılıyorlardı fiyatı. Aşağı doğru getirmeye çalışıyorlardı. Peki ben nereye bekliyordum? Ben şöyle dedim ki eğer bu bölgeye gelirse burası önce ne olarak çalışmıştı? Şöyle ışın olarak alalım burayı. Burası direnç olarak çalışıyordu. Eğer buraya gelirse desteğe dönüşebilirdi ama buraya kadar düşürmediler, fiyatı toparladılar. Bir de şurayı bekliyordum. Mesela şöyle bir bölge. Şurası da bakın böyle bir akümle olunan küçük bir bölge. Bir bobin tarzı. İşte buraya geldiğinde dedim ki buradan da bir dönüş olabilir. Burası da alım fırsatı olabilir ama buraya da gelmedi. Ve şuradan hızlı bir şekilde toparladılar. Şimdi indikatörlere baktığımızda indikatör MACD al vermek üzere. Bu bizim için çok güzel ama daha al vermedi. Yani daha zaman var. Daha zaman var. Eğer buradan bir al verirse çok güçlü bir al olur. Daha önceki videolarda anlatmıştım. Ne dedim? Dedim ki MACD eğer şu mumların üzerinde bir al sinyali verirse çok güçlü bir boğa sinyali olabiliyordu. Bakın burada al sinyali verdi ve hızlı bir şekilde yukarı doğru gidiş oldu. Bakın geçmişte de şurada mesela çok güzel bir al sinyali var. Altın için burada bir al sinyali vermiş ve çok hızlı bir şekilde yükseliş, büyük bir boğa ve büyük bir kazanç ne yapmış, sağlamışlar burada. Şimdi burada bir al gelmek üzere, aylıkta böyle. Haftada bakıyoruz. Haftalıkta da bakın şöyle bir al var ama bu mumların altında, yani zayıf bir al sinyali var ve bu sinyalle birlikte yukarı doğru gidiyor. Eğer burada bir sat sinyaline dönüşürse, şöyle gelir burada yine ala dönerse, o zaman işte daha hızlı ve daha güçlü bir şekilde altının yukarı doğru yükseleceğini göreceğiz. Peki yukarıda neler var bizi bekleyen? Büyük güzel bir direnç var. Hemen şöyle mıknatıs açalım ve şuraya koyalım. Evet. Şimdi burada bir direncimiz var. İşte bu dirence geldiğinde önemli olan yer, bunun üzerinde kalacak mı yoksa oraya deyip tekrar aşağı doğru düşmeye mi başlayacak? Çünkü eğer bu bölgenin üzerinde kalıcılık olursa, burada kalıcılık sağlarsa çok güzel bir boğa sinyalidir ve buradan sonra çok daha fazla kazandıracak demektir altın. Eğer buraya gelir ve hızlıca aşağı gelirse, o zaman şöyle bir şey yapılabilir. Bakın omuz, burası baş sayılırsa bir de omuz burada oluşur. Ondan sonraki hareketi ne yapar? Takip etmeye devam edeceğiz. Ama şu an beklediğimiz yerler burası. Peki en yakında ben almak istiyorum. En uygun yer neresi? En uygun yer benim düşündüğüm, yani alım için. Bakın şöyle bir dirençleri önce bir belirleyelim. Bakın burası bir direnç. Şurası bir direnç olarak çalışacak. Şurası da direnç olacak, çalışacak diye düşündüğümüz bölgeler buralar. Peki ne olmuş? Fiyat şuraya yaklaşmış ve düşmüş. Sonra buraya geçmiş. Şurada bir red diyebilir. Ve şurada bakın çok oyalanmış. Aslında burada bu çok oyalanması akümülasyon da sağlamış. Şurada aslında bir ne yapılabilir? Bir düşüş ve buradan bir alım bölgesi olarak düşünülebilir benim açımdan. Zaten şu yukarıdan gelen bakın düşüşü kırdığında güzel bir onay almamış. Bu da gerçekten benim için kötü. Yani şurada gelse şöyle bir onay alıp buraya onaylı bir şekilde yükselişe başlasa daha
benim için güvenli olurdu. Burada onay almadan daha yukarıdan onay almış. Aceleyle yukarı taşımışlar fiyatı. Şurada peki ne olacak? Buraya eğer değerse şuradan yeni bir high, yeni bir low, yeni bir high buraya kadar ne yapacak? Gideceğini düşünüyorum. Evet, altında yön şu an yukarı. Herhangi bir sıkıntı yok. Bakın günlükte de al sinyali devam ediyor. Ama asıl olan aylıkta al ne zaman gelecek? Bu geldiği zaman asıl hareket başlayacak. Neden böyle söylüyorum? Çünkü insanlar şuraya geldiğinde burası şöyle bir fincan oldu. Burası dediler ki kulbu tamam. Burası kırılınca böyle fincan kulp çalışacak. Çok büyük bir kar getirecek dediler ama şunu unuttular. MACD burada sat sinyalini vermişti. İşte bu yüzden burada alanlar çok uzun bir süre baskılandı fiyat ve burada çok beklediler. Kar edemediler kısacası. Elde boş kaldılar. Bugüne kadar böyle devam etti. Peki gümüşe bakalım. Gümüşte de bakın aynı benzer birbirine yakın bir durum. Ama gümüşte al sinyali, aylıktaki al sinyali gelmek üzere. O yüzden geldiğinde şöyle bir hedefe doğru ne yapılabilir? Beklenebilir. Gümüşteki hareketler daha seridir. Gümüşün kazancı daha bol olur. Tabi biraz daha sert düşüyor düşerken. Peki gümüşte nereler bekliyorduk? Ne oldu? Gümüşte şu bölgeyi bekliyorduk. Asıl beklediğimiz bölgeye kadar indirdiler fiyatı ve şu bölgeden desteği aldı güzel bir şekilde. Artık fiyat neresi diyebiliriz? Artık fiyat şöyle yeni zirveleri ne yapabilir? Artık test edebilir de diyebiliriz. Yani şurası mesela yeni bir eski mesela tepesi 49 dolar. Gelir mi? Neden olmasın? Çünkü şu an şu tepeyi geçtikten sonra yani şurayı aldıktan sonra olacak bir düzeltme hareketinde daha da yukarılara gitme potansiyeli içinde barındırıyor. Neden olmasın? Şuralarda yine bakın buralarda bunlar direnç olarak çalışır. Bunlar da göz önünde bulundurmak lazım. Yani şurada mesela güzel bir satıcı mumu var. Buralar zamanı gelince tabii onlar görüşecek, konuşacak. Daha aylıkta al gelmedi. Bu al gelmesi bizim için çok önemli, çok değerli bir sinyal olacak. Peki haftada bakalım. Haftalıkta bakın al gelmiş. Eğer burada bir satı tekrar sonra ala dönüşürse çok daha güçlü bir şekilde ve hızlı şekilde yukarı gideceğini ne yapabiliyoruz? Düşünebiliyoruz. Peki şimdi burada almak istesem buradan mı alayım? Hayır. Tabii ki düzeltmelerden ve alım yerlerinden ekleme yapmak ya da almak isteyenler destek bölgelerinden alım yapmaları daha doğru olur. Bakın şurayı kırdı ya, artık burası destek direnç. Şöyle bakın, direnç desteğe dönüştü. Evet, o zaman biz ne diyebiliriz? Şu bölgeye geldiğinde alım yapması daha nedir? Akıllıca olur. Peki şöyle bir destek geldiğinde buradan alım yapar ve şöyle yukarı doğru artık giderse bizim eski şuradaki test ettiği yerlere ne yapabilir? Ulaşabilir. Tabi daha önce şu bölgeleri de geçmesi lazım. Değil mi? Aynı hareket tabi burada da var. Yani bir tobo hareketi. Yani bu bölgede şunları artık kaldıralım. Bu bölgede oluşabilecek bir tobo hareketini bekleyebiliriz. Şu bölgeyi eğer kırarsa, kalıcı olursa daha yukarı gider. Peki buradaki uzun vadede ne kazandırır? Eğer şu destekten alır ve beklerseniz %141'lik ortalama bir kazancı olacağını düşünüyorum. Peki TL bazlı olarak bakarsak zaten TL'de kırdı gidiyor. 18'leri işaretlemişim. Benim hedefim burasıymış. TL bazlı. Zaten TL sürekli değer kaybettiği için 18'i bulması çok da zor olmayacak. Peki nereden alınması doğru olur? Desteklerden tabii ki. Şurada bir destek yapmış. Eğer buraya bir daha gelirse, bir de uğrarsa buradan alan kişi üzmeyeceğini düşünüyorum. Yani buradan alan kişi kazanır diye tahmin ediyorum. O zaman 13'ten alıp 18'e kadar tutmak gerekir. Buradan kazanç şöyle %43'lük bir kazanç getirisi olur. Tabi süresini bilemeyiz. Ne zaman olur veya gelir mi gelmez mi bilemeyiz. Direkt buradan çok hızlı bir şekilde de burayı kırıp onay verip böyle de gidebilir yani bilemiyoruz. O yüzden bakın şurada bir de
şöyle bir üçgen, aynı zamanda bir bayrak, şöyle bayrak falan tarzı bir hareketi de var. Zaten burası kırıldı gitti. Dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Altın gramda durumlar böyle. Bir de mesela altının gümüşe karşı hareketleri var. Eğer altın gümüşe karşı ne yaparsa değer kaybederse gümüş daha hızlı çıkacak ve daha çok kazandıracak demektir. Eğer altın gümüşe karşı değerini yükseltirse gümüş daha az kazandıracak demektir. Peki şu an ne oldu günümüzde? Günümüzde bakın şu an şöyle yapalım. Buradan alalım. Evet, gelmiyor bir türlü. Peki şöyle çizelim bir tane. Yakın zamanda şöyle bir hareket gözlemledik. Bunu biraz daha aşağı çekelim. Evet, şöyle. Bakın burada altın gümüşe karşı değer kaybetti. Peki altın gümüşe karşı değer kaybetti. Şöyle ne olur? Daha da aşağı gelirse bu demektir ki gümüş daha hızlı gidecek ve daha çok kazandıracak demektir. Altın daha ağır gidecek ve daha az kazandıracak demek anlamına geliyor. Haftalıkta baktığımızda haftalıkta da böyle bir omuz var. Aslında şurası bakın destek olarak çalışırsa, yani burası destek olarak çalışırsa o zaman omuz ne yapabilir? Çalışabilir. Veya isteyen fincan kulp der ve burası kırıldığında önemli olan şu nokta. Şunları kaldıralım bari. Çok karışık olmasın. Evet, önemli olan şu destek bölgesi. Eğer bu destek bölgesinin altında kapanır ve burada kalıcı olursa daha aşağı gelir. Yani şu bölgeler ne yapacak? Test edecek demektir. Yani çok güzel çizemedim. Şöyle bakalım. Şöyle bir daha çizelim. Şunlara bakalım. Evet, bu bölgeler ne yapılacak? Test edilecek demektir. Buralar bizim için değerli seviyeler olacak. İşte altın aşağı gelirse gümüş daha çok yükselir. Daha hızlı yükselir. Altın da yükselirse tabii ki böyle takip edilmesi gereken noktalar olduğunu düşünüyorum. Dinlediğiniz için teşekkürler. Sağlıcakla kalmanızı dilerim.